Son yıllarda Balkanlardaki genç nüfus ve kalifiye iş gücü hızla daha gelişmiş Avrupa ülkelerine göç ediyor. Doğal nüfus artışının zaten düşük olduğu bölge ülkeleri şimdi de kalifiye iş gücünü ve sahip olduğu genç nüfusu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Göçün başlıca sebebi ekonomik olsa da siyasi istikrarsızlıklar ve etnik kökenli gerginlikler de süreci hızlandırıyor. Bugünkü içeriğimizde size Balkan ülkelerini kısa vadede bekleyen en önemli tehlikelerden biri olan göç konusunu, sebeplerini ve sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Balkanlardaki genç ve kalifiye iş gücünün daha gelişmiş ve daha zengin Avrupa ülkelerine göç etmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz ekonomik. Bölge ülkelerinde işsizliğin yüksek ve maaşların düşük olması insanları daha iyi koşullara sahip ülkelerde iş aramaya zorluyor. Yine ekonomik sebeplerle doğrudan bağlantılı olarak Avrupa ülkelerindeki yaşam standartlarının daha iyi olması da özellikle gençler için cazip görünüyor. Göçün bir diğer önemli sebebi ise siyasi istikrarsızlık. Geçmişten gelen etnik kökenli gerginliklerin bugüne de yansıması siyasi anlamda istikrarsız bir ortam yaratıyor. Boşnaklar ile Sırplar ve Hırvatlar, Arnavutlar ile Makedonlar ve Sırplar, Yunanlar ile Makedonlar arasındaki gerginlikler bölge halklarının geleceğe dair umutlarına da zarar veriyor. İnsanlar her an yeniden savaş çıkabilir endişesiyle yurt dışına kaçmak için adeta fırsat kolluyor. Göçün diğer sebepleri olarak daha iyi eğitim imkanları, AB vatandaşlığı kazanma olasılığı, daha kaliteli bir yaşam imkanı ve daha güvende olma hissi de sayabiliriz. Balkan ülkelerinden göç eden genç nüfus ve kalifiye iş gücünün en çok tercih ettiği ülkeler genellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri. Tercih edilme sebepleri farklılık gösterse de sundukları daha iyi ekonomik şartlar, yaşam şartları bu insanların tercihlerinde etkili oluyor. Bölgeye yakınlığı ve iş imkanları nedeniyle Almanya geçmişte olduğu gibi bugün de cazibesini kaybetmezken Almanya'yı Avusturya, İsviçre, İtalya, İsveç ve İngiltere takip ediyor. Almanya'nın en popüler ülke olmasının başlıca sebebi sahip olduğu güçlü ekonomi. Almanya, Balkanlardaki iş gücüne, sanayiden bilişime, mühendislikten sağlık sektörüne kadar birçok alanda iş fırsatı sunuyor. İnsanlar daha yüksek maaşlar için İsviçre'yi tercih ederken tarihi ve coğrafi bağlar nedeniyle Avusturya ve özellikle Arnavutlar için İtalya'da popüler ülkeler arasında gösteriliyor. Bahsettiğimiz bu ülkeler dışında Hollanda, Fransa ve Belçika gibi ülkeler de tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Malum Balkanlar özellikle 1990'lı yıllarda kanlı savaşlara sahne olmuş bir bölge. Eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlayan süreçte özellikle Bosna Hersek ve Kosova'da Müslüman nüfusa yönelik büyük katliamlar yapıldığını hatırlayalım. Gelinen noktada bugün her ne kadar silahlar patlamıyor da olsa Boşnak Sırp, Arnavut Sırp, Arnavut Makedon ve daha nice gerginlikler sürüyor. Hatta zaman zaman çatışmaya dönüşmesine de ramak kalıyor. 1990'lı yıllarda savaşı bir kez yaşamış insanlar o günlerin zorluğunu bildiği için yeni bir savaş çıkmasından endişeli. Savaşı yaşamış olan o neslin çocukları da son 30 yılda pek olumlu bir gelişme yaşanmadığından olsa gerek daha iyi bir yaşam umuduyla karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmeyi arzuluyor. Uzun lafın kısası 1990'lı yıllarda yaşanan savaşların mirası olan siyasi gerginlikler hiç şüphesiz insanları Avrupa'ya göç etmek istemesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bölge ülkelerinden Slovenya 2004'te, Romanya ve Bulgaristan 2007'de, Hırvatistan ise 2013'te Avrupa Birliği'ne üye olmuştu. AB'ye katılma hedefindeki diğer ülkelerin yani Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluğun vatandaşları zaten halihazırda AB ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. AB ülkelerinde vizesiz 90 gün kalabilen bu insanların birçoğu zaten kayıtsız bir şekilde orada farklı işlerde çalışıyor. Birçok Batı Avrupa ülkesi Balkanlardan iş gücü göçünü kontrol etmek amacıyla çalışma izni sistemlerini uygulamaya koydu. Bu uygulama ile genellikle inşaat, tarım ve sağlık hizmetlerine yaşanan iş gücü sıkıntısını ortadan kaldırmak hedefleniyor. AB ülkeleri hem düşük maliyetleri hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelenlere kıyasla daha çabuk topluma entegre olabilmeleri nedeniyle Balkan ülkelerinin vatandaşlarına işçi vizesinde önemli kolaylıklar tanıyor. Avrupa ülkeleri ayrıca bu işçi göçmenlerin yeni çevrelerine daha çabuk uyum sağlaması için
dil kursları, mesleki eğitim programları ve sosyal hizmetler imkanları da sunuyor. Avrupa ülkelerine göç edenlerin karşılaştıkları en büyük sorun gittikleri ülkelerin dillerine yeterince hakim olmamaları. Evet, eğitimli nüfusun büyük çoğunluğu İngilizceyi iyi derecede bilse de Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya ya da Avusturya gibi ülkelerde bu onlar için pek bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan göçmenlerin birçoğunun kendi ülkelerinde aldıkları sertifika ya da diplomaların Avrupa'da bir karşılığının olmayışı da önemli bir sorun olarak karşılığına çıkıyor. Yüksek kira bedelleri ve konut bulma konusunda yaşanan zorluklar da göçmenlerin deyim yerindeyse başını ağrıtıyor. Kültürel farklılıklar da yanlış anlamalara ve sosyal izolasyona yol açabiliyor. Göçmenler yeni sosyal uygulamalara uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı da göçmenlerin ruh sağlığını, aidiyet duygusunu ve genel entegrasyonunu etkileyebiliyor. Göçmen ailelerin çocukları da yeni eğitim sistemine ayak uydurmada zorlanabiliyor ve bu da onların gelecekteki fırsatları yakalamalarını olumsuz etkileyebiliyor. Bosna Hersek hiç şüphesiz Balkan ülkeleri arasında en çok göç veren ülkelerin başında geliyor. Daha önce bahsettiğimiz sebeplerin yanı sıra yolsuzluk ve organize suçların yoğun olduğu ülkede gençler kurtuluşu Avrupa'da arıyor. Bosna Hersek'te son 10 yılda yarım milyona yakın insanın ülkeden göç ettiği, 100 bine yakın insanın da vatandaşlıktan çıktığı ifade ediliyor. 3,5 milyonluk nüfusa sahip Bosna Hersek, nüfusuna oranla en çok göç veren ülke konumunda. Göç, Sırbistan'da da özellikle 2015 yılı sonrasında ciddi bir sorun. Uzmanlar yılda ortalama 40 bin ila 60 bin Sırbistan vatandaşının ülkeden göç ettiğini değerlendiriyor. Kosova'da İş gücü göçü ile mücadele eden bir diğer Balkan ülkesi. Açıklanan raporlara göre 2018-2022 yılları arasında Kosova'dan 160 bine yakın insan, bir başka deyişle nüfusunun %9'a yakını göç etti. Arnavutluk, Karadağ ve hatta AB üyesi bölge ülkeleri Bulgaristan ve Hırvatistan'da da durum benzer. Aslında meseleye hep Balkan ülkelerindeki kötü ekonomik koşulların, yolsuzluk ve kayırmaların, organize suçların bir sonucu olarak baksak da gözden kaçan husus AB ülkelerinin bu iş gücü ve beyin göçünden önemli bir fayda sağladı. Zira iş gücünün göçü aynı zamanda büyük paralar anlamına da geliyor. Ekonomist Federico Fubini, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin eğitim ve genç işçilerin yetiştirilmesiyle aslında Alman ekonomisine 200 milyar avrodan fazla bir katkı sağladığını ifade ediyor. Nasıl mı? Cevabı basit aslında. Kendi ülkelerinde eğitim alan, kimi doktor, kimi mühendis olan, birçoğu da devlet okullarında ücretsiz okuyan gençler mezun olduktan sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göç ediyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de ceplerinden tek bir kuruş dahi çıkmadan kalifiye bir iş gücüne sahip oluyor. Öte yandan birçok kişi de sırf maaşları daha iyi olduğu için kendi uzmanlık alanının altında işleri de kabul ediyor. Buna en güzel örnek olarak bugün çok sayıda hemşirenin Avrupa'da yaşlı bakıcılığı yapmasını gösterebiliriz. Rakamlar işin ciddiyetini ortaya koysa da gelin isterseniz bir de Balkan ülkelerini bekleyen tehlikeyi bir değerlendirelim. Öncelikle genç ve kalifiye nüfusun Avrupa'ya göç etmesi Balkan ülkelerinde birçok sektörde işçi açığı yaşanmasına neden oluyor. Yeterli işçi olmaması da doğrudan yatırımları olumsuz etkiliyor. Tüm Balkan ülkelerinde ekonomilerin kötü durumda olmasına bir de göç ve yabancı yatırımların kaçması eklenince ekonomilerin daha da kötüleşmesi kaçınılmaz oluyor. Kendi iş gücünü kaybeden Balkan ülkeleri bu kez Çin'den, Bangladeş'ten, Sri Lanka'dan ithal işçi getirmeye başlıyor. Tüm bunlara hali hazırda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye gibi ülke vatandaşları göçmenler de eklenince uzmanlar ilerleyen dönemde bu gruplar arası olası çatışmalar noktasında da uyarılarda bulunuyor. Uzak diyarlardan işçi olarak gelen bu göçmenlerin ilerleyen dönemde buralara kalıcı olarak yerleşmesi, aile ve iş kurması, kendi dinlerini ve geleneklerini yaymaya başlaması da zaten karmaşık bir etnik yapıya sahip Balkanları yeni soruların beklediğinin de sinyalini veriyor. Uzmanlar devam eden yoğun göçleri durdurmak ya da en azından yavaşlatmak için yetkili makamların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor. Ülkelerini terk ederek daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya göç edenlerin başlıca nedenleri arasında kendi ülkelerinde hukukun üstünlüğü ve dolayısıyla adaletin olmayışı gösteriliyor. Adaletin sağlanması, yolsuzluğun ortadan kaldırılması ile göçün kısmen de olsa durdurulabileceği ifade ediliyor. Zira hukukun doğru işlediği, yolsuzluğun olmadığı,
ülkelerin daha fazla yatırımcı çekebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar aynı zamanda kamu hizmetleri, eğitim, sağlık gibi alanlarda yapılacak olumlu hamlelerin yine yaşanan göçü azaltacağını savunuyor. Eş dost kayırmacılığı da yine insanların kendi yetenekleriyle bir yerlere gelebileceklerine dair umutları da tüketiyor. Uzmanlar kısa vadeli ve günü kurtaran değil, uzun vadeli ve stratejik hamleler yapılması gerektiğinin de altını çiziyor. Aslında Balkan ülkeleri ilk kez yoğun bir şekilde göç vermiyor. Osmanlıların bölgeden çekilmeye başladığı 19. yüzyıl sonlarından itibaren özellikle bölgedeki Müslüman nüfus kitleler halinde göç etti. Balkan Savaşları sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında ve 1990'lı yıllardaki savaşlarda bölgedeki Müslüman ve Türk nüfus baskılardan ve gerçekleştirilen katliamlardan kurtulmak amacıyla başta Türkiye olmak üzere birçok farklı ülkeye göç etmişti. Ancak bu kez göçün sebebi bu tür etnik ve dini kökenli baskılar ya da diğer uygulamalar değil. Bu kez insanlar karınlarını doyurabilmek ya da çocuklarına daha güvenli bir gelecek imkanı sunabilmek için göç ediyor. Son dönemde gençlerin ve kalifiye iş gücünün göç etmesi hiç şüphesiz bölge ülkelerinin ekonomik ve siyasi kaderini derinden etkileyecektir. En fazla göç veren 6 bölge ülkesinde de doğumların azalmasına bir de göç eklenince ilerleyen dönemde nüfusun ciddi manada azalacağı ortada. Sırbistan'da yapılan bir araştırmaya göre ülke nüfusu 2050 yılında neredeyse %40 oranında azalacak. Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'da ise bu oranın daha yüksek olabileceğinden endişe ediliyor. Mevcut durumda Balkanlardan olduğu gibi Balkanlara da göç dalgalarının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Balkan halkları nasıl daha iyi bir yaşam umuduyla batılı ülkelere göç ediyorsa Balkanlardaki istihdam alanları da yine daha fakir dünya ülkelerinden doldurulacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Balkanlara dair yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Siz de yorum yaparak bizlere yeni içerik fikirleri verebilirsiniz. Hoşçakalın. Son yıllarda Balkanlardaki genç nüfus ve kalifiye iş gücü hızla daha gelişmiş Avrupa ülkelerine göç ediyor. Doğal nüfus artışının zaten düşük olduğu bölge ülkeleri şimdi de kalifiye iş gücünü ve sahip olduğu genç nüfusu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.